Sportaküs'te hayatı yakala. It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Sevgili izleyiciler, iddialara göre bir kullanıcı videoyu beğendiği için hayatını kaybetti. Sportaküs TV kanalına hoş geldiniz. Videoda baştan sona spoiler var. Bunu bilerek izleyin lütfen. Warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? O öldüğünde hepimiz çok üzüldük. Peki ya Arthur Morgan ölmeseydi? Bugün Red Dead Redemption 2'de alternatif bir senaryoda beyin fırtınası yapacağız. Şunu da belirtmek isterim ki Red Dead Redemption 1 ve Red Dead Redemption 2 ana senaryoları zaten harika. Ona bir lafımız yok ama biz bu kanalda tüm teorileri işlemeye devam edeceğiz. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bir an için durup düşündünüz mü? Ya Arthur Morgan tüberküloz olmasaydı ya da başka bir deyişle ölmeseydi, Van der Linde çetesinin kaderi ne olurdu? John Marston'ın geleceği nasıl şekillenir? Dutch ve Micah'la olan hesaplaşma nasıl sonuçlanırdı? İşte bugün Arthur hayatta kalsaydı neler olabileceğini hep birlikte inceleyeceğiz. It all makes sense now. No, it damn well doesn't. Oyunun sonlarına doğru çetenin dağılma sürecini hatırlayalım. Dutch yavaş yavaş aklını kaybetmeye başlamıştı. Stick 'em up, cowboy. You're real funny, Dutch. Oh, I thought so. So, here we are in a strange land of papists and rapists. Micah ise Dutch'ı manipüle ederek ipleri eline almaya çalışıyordu. Arthur bu durumu fark etse de hastalıkla boğuştuğu için yeterince bu işlerle ilgilenemedi. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Elbette Arthur Micah'ın kötü bir adam olduğunun da farkındaydı. İşte bu noktada ben diyorum ki eğer Arthur hayatta kalsaydı çetenin bir arada kalması için daha politik bir tutum sergileyebilirdi. Micah'ın köstebek olduğunu öğrendiği gün gidip silah çekmek yerine onu bir süre takip ederek bazı kanıtlar toplayabilirdi. You and me do robbery? That's what I said, didn't I? After you. Neden böyle yapmalıydı anlatayım. Yeniden hesaplaşma sahnesine gidelim. Dutch, lider olduğu kadar politik ve güce önem veren biri. Dutch'ın analizini yaptığımız videoda bundan detaylıca bahsetmiştim. Arthur bu süreçte Dutch'a odaklanmak yerine çetenin diğer elemanlarını öncelikle ikna etmeliydi. Onları saflarına çekip Micah'ı bok gibi ortada tek başına bırakabilirdi. Dutch, it's just a girl. You're right. Dutch. Micah, it pains me to say it, Arthur. But he's right. Dutch! Come on, boys. Son sahnede maalesef Arthur'un yanında sadece John vardı. Yıllarca dostum dediği Bill ve Javier bile kendisine silah çekmişti ki Javier silah çekti mi çekmedi mi bu başka bir videonun konusu olacak. Neyse Dutch burada son derece politik davranarak kalabalık ve güçlü tarafı da seçerek liderliğini sürdürmek istedi. Dutch, think. Dutch, be practical now. Arthur'un hayatta kalması sadece çetenin değil John Marston'ın da kaderini etkilerdi. John'a kaçması gerektiğini söyleyip ailesini koruması için ona yol gösteriyordu. Eğer Arthur yaşıyor olsaydı John'un geleceği çok daha güvenli bir şekilde şekillenir, belki de Marston ailesi o trajik sona hiç ulaşmazdı. Arthur'un hayatta kalması demek aslında biraz da çeteden uzaklaşan kişinin Micah olması demek. Dutch'ın güçlü ve kömürciğer olmayan Arthur'u seçtiğini varsaydığımız bu senaryoda Micah'ın karşı çetelerden birine katılıp düşman saflarına geçeceğini düşünüyorum. Böylece oyunun devam eden senaryosunda Arthur-Micah mücadelesi silahlı çatışmalarla ve karşılıklı hamlelerle aksiyonu yüksek bir hal alabilirdi. Tıpkı bir Batman-Joker rekabeti izleyebilirdik. Shut up, Micah. Come on, run!
Arthur'un öldüğü final yerine Jon'la Maika'nın karşılaştığı finalde Arthur'u ana karakter olarak izleyebilirdik. Mr. Marston? Mrs. Adler? Nice day, huh? Nihayetinde yıllarca sürecek Arthur-Maikah mücadelesi sonrasında Arthur'un onu bir dağ kulübesinde kıstırması muhtemeldi. Yanında Jon, Javier, Bill ve Dutch ile tabi. Bu senaryoda Arthur Maikah'ı öldürüyor üstelik. Ne güzel değil mi? Tam hayallerimizdeki gibi. I must say, Arthur. Arthur'un tüberküloz olmaması sadece Red Dead Redemption 2'nin hikayesini değil, tüm oyun dünyasını da etkileyebilirdi. I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Belki de Red Dead Redemption serisinin sonraki oyunları bambaşka hikayeler anlatırdı. John Marston'ın yerine Arthur Morgan'ı kontrol etmeye devam edebilir, onun yaşamındaki yeni maceraları keşfedebilirdik. Evet, öyle görülüyor ki Arthur'un hayatta kalmasıyla birlikte birkaç farklı ve muhtemel senaryo olabilirdi. I cannot decide which I like less. The swamps or the city. Both are full of parasites, reptiles, and slime. We're a long way east of land we know, and far from real open country. Tabii Red Dead Redemption fanları olarak bunları siz de çoğaltabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer Arthur ölmeseydi neler olurdu diyerek kendi senaryolarınızı yoruma yazabilirsiniz. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Goodbye, old friend. Abone ol, beğen ve kanala katıl. Oyun burada, eğlence burada. Sportaküs'te hayatı yakala.